Herkese merhaba. Sizleri 1999 yılına götürüyorum. Beyazlarda Kasparov, siyahlarda ise Adams. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E5, at F3, E5'e baskı uyguladı. At C6, D4. İskoç açılışı, merkeze hızlı baskı kurarak oyunu erken aşamada açık ve taktiksel hale getirmeyi amaçlayan agresif bir açılış. At alır D4 yapılırsa at alır D4, E alır D4 devamında vezir alır D4 ile vezir merkeze yerleşir. D6 ile E5 desteklenilmek istenirse Kasparov D5 ile alan kazanırdı. E alır D4. En iyi tercih. Merkez E5 piyonundan vazgeçiyor ama kolayca taşlarını geliştirebilecek. At alır D4. At alır D4 yapılırsa vezir alır D4 ile vezir merkeze yerleşir ve rahatsız edilmesi kolay değil. At alır D4 devamında C5 sürüşü yapılırsa D5 karesi kalıcı olarak zayıflardı. At F6, ver E4'ü. At C3 ile E4'ü korumak da bir tercihti. At alır C6. E5 karesini kontrol eden atı kırıyor ve rakibinin piyon yapısını bozuyor. B alır C6. Değişimler sonunda Adams A dikeyinde ayrık piyonla kaldı ve C dikeyinde duble piyonlar oluştu. Buna karşılık yarı açık B dikeyine sahip olurken alışı merkeze doğru yaptı. D5 karesini kontrol ediyor. E5. Atı isteyerek merkezden alan kazanıyor. Vezir E7. E5 açması alıyor. F4 ile E5 desteklenmek istenirse Adams D6 ile açmazdaki E5 piyonuna olan baskıyı daha da artırır. Vezir E2 açmazdan çıkıyor. E alır F6 ile atı kazanmak istiyor. At D5, C4. Atı isterken C dikeyindeki piyonu merkez mücadelesine dahil ediyor. At B6, at C3, vezir E6, C4'e baskıyı artırırken filin çaprazını açıyor. Vezir E4, vezir C4'ü desteklemeye devam ediyor ve filin çaprazını açıyor. At veziri desteklediği için D5 yapılırsa E alır D6, geçerken almadan sonra vezir boşta kalmayacak. Fil B4, atı açmazı aldı. Fil A6 ile C4'e de yüklenecek ve B3 ile C4 desteklenirse at boşta kalacak. Fil D2 açmazdan çıktı. Artık C4'ü rahatlıkla B3 ile koruyabilir. Fil A6, ver C4'ü. C5 ile devam edilirse at C4'ten sonra Kasparov atı fille kırmak zorunda kalır ve rakibine fil çift avantajını hediye etmiş olurdu. B3. C4'ü destekledi. Artık vezir ve fil C4'ü korumak zorunda değil. Fil alır C3. D5 karesini kontrol eden atı kırıyor. Fil alır C3. Kasparov fil çift avantajına sahip oluyor. Fakat Adams hızlıca merkez mücadelesi başlatmak için bu atı kırdı. D5. Merkeze piyon yerleştirdi. E alır D6. Geçerken alma yapılırsa vezir boşta kalır. C alır D5 yapılırsa da C alır D5 sonrasında fil alır F1 ile Adams Kasparov'un rokunu bozardı. Vezir H4. D alır C4. B alır C4 yapılırsa değişimler sonunda Adams bir piyon önde kalacak. Fazla olan piyonu C dikeyindeki dublesi olsa da Adams'ın hafif üstün olduğu bir oyun olurdu. Fil E2. Roka hazırlıyor. C4 piyonu açmazda. C alır B3 yapılırsa fil alır A6 ile Kasparov fili kazanır. Adams burada da bir piyon önde ama C dikeyinde 3 tane piyonu var ve C4 açmazda. Kasparov elbet verdiği piyonu geri alacak ama doğru zamanı bekliyor. At D5, ver fili, fil B2 yapılırsa C3 sürüşünden sonra E5 boşta kalır. A6'daki fil ve vezir açmazdaki E2 filine yüklenir ve mantıklı bir savunma olmazdı. Fil D4, C5. Fili E5 savunmasından saptırmak istiyor. Fil alır C5. Bu konumda vezir alır E5 cazip gelse de vezir alır E5 yapılırsa kısa rok, vezir alır E2 yapılırsa kale E1'e getirilip vezir açmazı alınır. Adams rok atamaz ve şahı merkezde kalırdı. Nerede kalmıştık? Fil alır C5, at C3, at alır E2 devamında
Vezir alır E5 ile çatal atmak istiyor. Bu konumda fil F3 hamlesi Kasparov'a üstünlük sağlardı. Fil F3, C alır B3 ile şahın rok atması engellenmek istenirse fil C6. Şahın kaçabileceği bir yer yok. Vezir alır C6 ya da vezir D7 dışında hamle yok. İkisine de Kasparov vezir E7 ile mat ederdi. Vezir alır E5. Fil istek altında. Alet kaybetmemek için fil E3. Kale istek altında kaldı. Kale B8. Kasparov'un filleri çok etkili. Bu Kasparov'un üstün olduğu bir oyun olurdu. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. At C3. Fil alır C4. Vezir alır E5. Fil E3. At E4. Vezirin çaprazını açtı. Kaleyi istiyor. Kısa rok şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. Fil istek altında kaldı. Fil alır C4. B alır C4. Kısa rok şah güvenliğini sağladı ve kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturdu. Konumu incelediğimizde C piyonları dışında tüm piyon yapısının simetrik olduğunu görüyoruz. Açık bir oyun olduğu için Kasparov'un fili oyunda hafif bir avantaj sağlıyor. Kale F1, açık E dikeyinde kaleyi rakip vezirle aynı hatta yerleştirdi. Kale F8, açık E dikeyinde kontrolünü artırıyor. F3, at D6, fil alır A7, aşarak vezire saldırı yapılmak istenirse vezir C3 devamında Adams'ta Kasparov'un C piyonunu düşürür. Fil F2, kalesinin dikeyini açarak veziri istedi. Bu konumda en dirençli hamle vezir B2 idi. Vezir F5, C5, ver atı, at B5, vezir B4. Ver atı, atın kaçabileceği bir kare yok. A6 ya da C6 ile az savunulmaya çalışılırsa A4 sonrasında Kasparov vezir B7 girer ve vezir kanadındaki piyonlara basardı. Vezir D3, atı koruduğu gibi C3 karesini kontrol ediyor. Fırsat bulursa at C3 ile atını tehlikeden kurtaracak. Kale E1, atın savunmasına bağlı olan veziri saptırmak istiyor. Vezir E2 yapılırsa A4 hamlesinden sonra Kasparov atı kazanırdı. A5, karşı saldırıya geçti. Vezir alırsan ben de senin vezirini alırım diyor. Vezir A4, ata baskısını devam ettiriyor. At C3 ile Adams vezir karşılığında veziri isteyeyim derse bu kötü bir deneme olur. Vezir alır E8 devamında kale alır D3 ile Kasparov materyal önde kalırdı. Vezir E2, atı korumanın başka bir yolu yoktu. Kale E1, tekrardan veziri atın savunmasından saptırmak istiyor. Adams için bu konumda en iyi hamle at C3 ile karşı saldırıya geçmekti. Devamında Kasparov vezir C6 dalıp C7'yi düşürecekti ve C geçeriyle üstün bir konumda kalacaktı ama en dirençli yol buydu. Vezir D3, bu hamle oyunu hızlı bir biçimde kaybediyor. Kale alır E8, kale alır E8, at açmazda kaldı. At hareket ederse vezir alır E8 ile arka sıra matı var. Kasparov kale D1 geliyor ve Adams oyunu terk ediyor. Vezirin atı koruyarak kaçabildiği tek yer vezir E2, kale E1. Ver veziri. Vezirin kaçmaya fırsatı yok. Kale alır E8 ile arka sıra matı var. Vezir alır E1 yapılırsa fil alır E1, kale alır E1, şah F2. Vezire karşılık at ve kale olsa da konum gerçekten umutsuz. Kale B1 ile at savunulsa bile Kasparov A5'i alacak ve A geçerini hareketlendirecek. Adams'ın terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Kale D1. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.